Türkiye denince birçoğumuzun aklına ne gelir? Şöyle gözümüzün önüne yemyeşil, bereketli topraklar, kendi kendine yeten bir ülke resmi gelir, değil mi? Peki ama madem böyle bir imajımız var, nasıl oldu da kendimizi bu kadar derin bir tarım krizinin tam ortasında bulduk? İşte bu videoda bu sorunun peşine düşeceğiz. Hadi başlayalım. İşte size buz gibi resmi bir rakam. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki ülkede tarım sektörü %12,7 küçüldü. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu 2001'deki o büyük krizden beri gördüğümüz en sert, en acımasız düşüş. Bakın, sanayi küçülünce işsizlik artar, inşaat durunca ekonomi yavaşlar ama tarım küçülürse işte o zaman ülke aç kalır. Bu kadar basit ve net. Rakamlar soğuk ve mesafelidir ama arkalarındaki hikayeler öyle değil. İşte bu söz bir çiftçinin çaresizliğini, feryadını anlatıyor. Düşünsenize, yıllarca gözünüz gibi baktığınız, geçim kaynağınız olan ağaçları kendi ellerinizle kesmek zorunda kalıyorsunuz. Bu tek cümle, istatistiklerin anlatamadığı o insani dramı resmen özetliyor. İlk bölümde bu büyük çöküş dediğimiz şeyin bugün ne anlama geldiğini, yani market raflarına, bizim sofralarımıza nasıl yansıdığına daha yakından bakacağız. Hani bize okullarda hep öğretilen bir şey vardır ya, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, verimli toprakları olan, kendi kendine yeten bir tarım cennetidir diye. Güzel bir hayal. Ama gelin bir de gerçeğe bakalım. Bugün Türkiye, ayçiçeğinden nohuta, kuru fasulyeden hayvan yemine, hatta samana kadar pek çok temel ürünü dışarıdan alıyor. İşte bu efsaneyle gerçek arasındaki uçurum tam da bu kadar derin. Peki, bütün bu anlattıklarımızın bizim cebimize, yani tüketiciye yansıması ne oluyor? İşte bu grafik her şeyi açıklıyor aslında. Gelişmiş ülkelerin ortalaması gıda enflasyonunda %56'lardayken bizim sürekli zirveye oynamamız bir tesadüf değil. Tarlada üretim olmayınca, maliyetler uçunca marketteki etiketlerin de uçması kaçınılmaz oluyor. İyi de biz bu hale nasıl geldik? Her şey bir gecede olmadı herhalde, değil mi? Şimdi zamanda biraz geri gidelim. Gelin bugünkü sorunların tohumlarının atıldığı 2000'li yıllara, yani ilk büyük kırılma anına bakalım. Aslında 2000'lerin başında tarımda işler çok farklıydı. Çiftçi daha gençti, köyler daha canlıydı. Ama o yıllarda uygulanan IMF destekli yeni ekonomi politikalarıyla birlikte oyunun kuralları tamamen değişti. Gördüğünüz gibi devlet çiftçiye "sen üret, ben alırım" garantisi vermekten vazgeçti, ucuz kredilerin önünü kesti ve çiftçiyi, yani üreticiyi ilk defa piyasanın o acımasız koşullarıyla baş başa bıraktı. İşte bu feryat o dönemde bir çiftçinin dönemin başbakanına isyanı. Bu yeni politikaların tarladaki anlık etkisini daha iyi anlatan bir söz olamazdı herhalde. Düşünün, mazot, gübre, tohum gibi en temel girdileriniz zaten dövize bağlı. Bir de devlet desteği çekilince bütün o yük olduğu gibi çiftçinin omuzlarına bindi. 2000'lerde atılan o tohumlar 2010'lu yıllara geldiğimizde filizlendi ve düşüşü daha da hızlandırdı. Şimdi hikayenin bu bölümüne, yani işlerin iyice sarpa sardığı döneme geçiyoruz. Türkiye o yıllarda hızla kentleşiyordu ama bu dönüşümün bedelini en ağır ödeyen sektörlerden biri tarım oldu. Grafikteki rakamlar inanılmaz. Ülkedeki her 3 çalışanın biri tarımdayken bu oran 13 senede 5'te 1'e düşüyor. Gençler köyde kalırsam aç kalırım diyerek soluğu şehirlerde aldı. Köyler boşaldı, tarlalar sahipsiz kaldı. Ve işte çiftçinin maliyetlerini adeta dinamitleyen bir başka kritik rakam. 2011'den 2015'e sadece 4 yılda dolar kuru 1.50'lerden 2.80'e fırladı. Yani neredeyse 2'ye katlandı. Bu ne demek? Mazot dolarla, tohumun çoğu dolarla, gübre dolarla. Çiftçi aynı ürünü üretse bile maliyeti katlandığı için eline geçen para resmen eridi. Ve işler o kadar garip bir hal aldı ki, hani o övündüğümüz tarım ülkesi Türkiye, en temel gıda ürünlerini bile ithal etmeye başladı. Ayçiçeğinin nohutu, fasulyeye geçtim, hayvan yemi için kullanılan samanı bile dışarıdan aldık. Evet, yanlış duymadınız, samanı. Bu durum tarım politikasındaki açmazı çok net bir şekilde ortaya koyuyordu. Ve takvimler 2018'i gösterdiğinde kaynakların tabiriyle tarımın omurgası kırıldı. O yıl yaşanan büyük kur şokuyla dolar kuru 3,5 liralardan bir anda 7 liralara dayandı. Türkiye tarihinde belki de ilk kez tarım para kazandıran değil, ürettikçe zarar ettiren bir faaliyete dönüştü. O dönemden aklımızda kalan ne var? Ürününü yollara döken çiftçilerin o acı görüntüleri. Zaten içeride sistem bu kadar zayıflamış, bu kadar kırılgan hale gelmişken son darbeler de küresel krizlerden geldi. Pandemi ve iklim değişikliği gibi şoklar bizim yerel zayıflıklarımızı bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Pandemi bütün dünyaya tek bir şeyi çok net hatırlattı. Gıda bağımsızlığı, ulusal güvenlik meselesidir. Peki dünya bunu öğrenirken biz ne yaptık? İşte karşılaştırma ortada. Avrupa ve Amerika çiftçisine rekor destekler açıklayıp kendi üretimini güvence altına alırken bizim bulduğumuz çözüm yine yeniden ithalat oldu. Dünya kendine yeterliliğe koşarken biz maalesef daha da bağımlı hale geldik. Bir diğer büyük küresel şok da iklim krizinden geldi. Özellikle su meselesi. Sadece şu rakama bakın, 10 metre. Bu, kuraklığın vurduğu Konya Ovası'nda yeraltı sularının bazı yerlerde ne kadar aşağı çekildiğini gösteriyor. Tek bir rakam, krizin boyutunu anlamak için yeterli aslında. Ama bakın burada çok kritik bir ayrım var. Asıl sorun sadece yağmurun yağmaması, yani kuraklığın kendisi değil. İspanya'da, İtalya'da rekor sıcaklıklar gördü ama onların tarımı bizimki gibi çökmedi. Neden? Çünkü asıl mesele bizim bu krize karşı ne kadar dayanıksız olduğumuz. 1980'lerden kalma sulama altyapımızla, plansızlığımızla bu şoklara karşı resmen savunmasız yakalandık. Peki bu kadar sorunu konuştuk, bu karanlık tabloyu çizdik. Tamam da buradan hiç mi çıkış yolu yok? Artık karamsarlığı bir kenara bırakıp ne yapılabilir sorusuna odaklanma zamanı. Gelin çözüm önerilerine bakalım. Kaynaklara göre aslında önümüzde 5 adımlık çok net bir yol haritası var. Birincisi akıllı destek. Yani çiftçinin gübre, mazot gibi maliyetlerini düşürecek destekler. İkincisi ithalatı bir sopa gibi değil, yerli üreticiyi koruyan akıllı bir gümrük politikası olarak kullanmak. Üçüncüsü ve belki de en acili suyu verimli kullanan modern sulama sistemlerine geçmek. Dördüncüsü, köyleri boşaltan gençleri faizsiz kredilerle, ekipman hibeleriyle toprağa geri döndürmek. Ve son olarak bilimsel planlama. Yani çiftçiye bunu ek, bunu ekme demek yerine hangi bölgede hangi ürünün en verimli olacağı konusunda rehberlik etmek. Bütün bu analizin sonunda geriye tek bir büyük soru kalıyor. Türkiye en büyük zenginliği, en büyük hazinesi olan toprağıyla yeniden barışacak mı? Bu adımları atıp kendi kendine yeten, üreten bir ülke olma yoluna geri dönecek miyiz? Yoksa bu kısır döngü devam mı edecek? İşte bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek.